Merhaba herkese. Hoş geldin Elif'ciğim. Hoş bulduk Gonca'cığım, merhaba. Bugün Elif'le koronavirüs sürecinde artık son durumunun ne olduğunu konuşmak için ekran karşısına geçtik. Ama beni bu videoyla ilk kez izleyenler için ben çok kısa bir özet yapacağım. Biliyorsunuz Elif'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve ondan sonrasında biz Elif benim yakın arkadaşım olduğu için ve sizlerin de bu süreci öğrenmesi için bir video yapmıştık. Onu şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Burada süreci genel olarak tedavinin ne olduğunu ve ilaçların ne olduğunu konuşmuştuk. Sonrasında ikinci test sürecine yine şunlardan birinde konuştuk. İkinci test yapılıp sonucu çıktıktan sonra tabii ki konuştuğumuz için iki video arasında fark oldu. Ve son olarak bugün bu videoyu çekiyoruz ki aslında ilk videomuz 50 bin kişinin izlenmesine ulaştığı için birçok insan takip ediyor ve insanlar da yorumlarında senin son durumunu merak ettiklerini söyledikleri için biz de böyle bir kapanış olsun diye video çekelim. Elif'in durumunu herkese iletelim ve tabii ki yine koronavirüs sürecinde bu durum nasıl ve ne zaman sonlanıyoryu insanların kafasında netleştirebilmek adına bu videoyu çekelim istedik. Elif'ciğim nasılsın? Son durumun nedir? Bize bir anlat. Tabii ki. Allah'a şükürler olsun, gayet iyiyim. Yani hastalığa dair hiçbir semptom kalmadı diyebilirim. Ama yani ben videoyu ilk kez izleyenler için bütün süreci bir özetleyeyim kısaca. Hikayemiz aslında ayın 13'ünde, Mart'ın 13'ünde başladı. 16'sında ilk kez doktora gittim. Neyle başladı? Halsizlik, öksürük, kuru ya da balgamlı her ikisi de oldu. Ve göğüs ağrısıyla başladık. Bu arada benim tat ve koku kaybım oluşmuştu ayın 16'sında 17'sinde. Ama ateş zaten sürecin tamamında olmadı. Ayın 24'üne kadar da ateş olmadığı için ben 24'ünde tekrar bir üçüncü kez doktora gittim. Üçüncü, dördüncü kez hatta. Üç farklı doktor gördü. O zaman da parametrelerde bu olmadığı için yine doktorlar bundan şüphe etmemişlerdi. Netice itibariyle 24'ünde benim ilk testim ve toraks BT akciğer tomografim çekildi ve 29'unda pozitif olduğumu bana ilçe sağlıktan arayıp bildirdiler. Sürecimiz başladı. Bildirimi aldıktan birkaç saat sonra ilçe sağlıktan bana ilk ilacım geldi. Ertesi gün ikinci ilacım geldi. İki farklı ilaç verdiler. Bu iki farklı ilaç tedavisine kadar ben diğer doktorların o zamana kadar gittiğim doktorlar üst solunum yolu enfeksiyonu demişti ve tat koku kaybının da bundan olabileceğini söylemişlerdi. Dolayısıyla o zamana kadar da iki farklı antibiyotik bitirdim. Yani şu tedavi sürecinde antibiyotik, C vitamini ve benim omuz rahatsızlığım vardı. Ondan dolayı magnezyum ve D vitamini de almıştım. Onlar da dahil oldu sürecin içerisine. Bu özel bir hastanede ben bu sürüntüyü verdim, testi oldum. Onlar tabii referans hastanesine gönderiyorlar. Devlet hastanesinde sonuçlandı test. Bu özel hastane bana 15. gün tekrar benim gidip sürüntü vermemi istedi. Telefonda bildirdiler. Ve ayın 8'inde tamamladım 14 günü, 15. gündüz. Yine sürüntü verdim. 8'inde verdim. Ayın 12'sinde de doğum günü hediyem olarak ben negatif olduğumu öğrendim. Ama tabii yani çok şükür evet negatife döndüm. Aile hekimimden daha sonra öğrendiğime göre 40 gün süren ve pozitif çıkan insanlarda oluyormuş. Dolayısıyla evet ben bu süreci çok şanslı geçirdim diyeyim. Çok iyi geçirdim. Keşke her bu virüse yakalanan insan benim kadar sağlıklı, şanslı geçirebilse diyorum. Yani evet çok ciddi rahatsızlık yaşadım ama yine de verilen kayıplara baktığımızda hakikaten ben şanslı olan kitlerin içerisindeyim. Şükrediyorum buna. Ama yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Bağışıklığın güçlü olması, evet kronik bir rahatsızlığın olmaması, spor yapmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vücudu gerçekten vitamin takviyelerinden mahrum bırakmamak, iyi beslenmek, bunlar hakikaten bu süreçlerde ne kadar faydalı oluyor, insan bunu hissediyor. Dolayısıyla evet yani bugüne geldik çok şükür ama negatif olduğumu öğrendikten sonra hikaye bitmedi. Negatiften sonra yine bir 14 gün karantina süresi var. Çünkü bulaş mevzusu var. 14 gün geçtikten sonra yine 15. gün biz tabii bu arada hep yani aile hekimiyle ve işte ilçe sağlık sürekli onlar da sık sık arıyorlardı. Aile hekimi her gün arıyordu. Durumunu kontrol ediyorlar. Hastalığın gidişatını kontrol ediyorlar. Herhangi bir işte ateş vesaire olursa tekrar
sağlık kuruluşuna başvurmamızı öğüt veriyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu ikinci 14 günlük süreçte, yani ikinci testin yapıldıktan sonraki süreçte belirtilerin birden mi kayboldu yoksa yavaş yavaş mı kayboldu? Evet, çok güzel bir soru oldu. Semptomlar azalarak yok oluyor. Yani bende öyle oldu. Ben bunu deneyimledim. Azalarak yok oluyor. Mesela tat koku kaybı ayın 14'ünde başladı. 13-14 gibi başladı. Ayın 24'ü gibi yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Yanmalar negatif çıktığım, yani test verdiğim gün de o zamanlarda da hafif hafif azalmıştı. Yani belki yok denecek kadar az oluyordu. Normal temposuna göre, normal şiddetine göre, ama oluyordu. Gitgide giderek azalıyor. Yavaş yavaş kayboluyor semptomlar. Şu anda gayet sağlıklıyım. Aile hekimim de bunu doğruladı. Fakat hala takip listesindeyim. Bu enteresan bir şey. Sanıyorum yani takip listesindeyim derken hastalığın seyri hakkında bilgi edinmek için hastaları hep takip ediyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Anladım. Yani seni aile hekimin aradı ve artık iyisin dedi ve seni o yüzden mi maskesiz görüyoruz? Evet. Artık dedi, yani sen de her normal insan gibi çıkabilirsin. Kendini korumalısın. Tekrar enfekte olabilme riskin var. O yüzden dikkatli ol. Hani senden korkulacak bir şey yok ama sen dışarıdan mikrop alma. Ben dün ilk defa eşimle beraber sokağa çıktım. Tabii 3 kat maske taktım. Yine ben belli olayım diye. Evet, yani uzun yol yapmış gibi oldum gerçekten. Ama çok güzel bir şey. Yani hakikaten çok, bu hastalık sayesinde ne kadar güzel değerlerimiz olduğunu tekrardan farkına varıyoruz. Sokağa çıkmak, gezebilmek, yürüyebilmek, böyle havayı rahat rahat çekmek. Tabii yine maskeyle ama olsun, çok şükür Şahane. Peki şeklinde. rahatladın mı artık, hani rahat rahat maskeni çıkarttığında böyle rahat hissediyor musun kendini diye soracaktım. Tabii ki yani rahatım tabii, yani hekim artık tamam dedikten sonra tabii ki rahatsın zaten, o yüzden maskeyi de çıkardım, evde de rahat rahat geziyorum yani. Ama işte daha hastalığı çok tanımadığımız, bilmediğimiz için insan tedirgin oluyor. Bir de hala bu şeyin içindeyiz ve ben dün şunu keşfettim Gonca, yani dışarı çıktığımda gerçekten trafik vardı, biliyor musun? Çok ciddi bir trafik vardı. Ben böyle caddeler, sokaklar falan bomboş olacak diye düşündüm. Herhalde o sokağa çıkma kısıtlamasından sonra insanlar kendini dışarı mı attı dedim. Yani nasıl olduysa ve birçok insan çok korkunç, ürkütücü, dehşet verici bir şekilde böyle hani çok rahattı maskesiz gezenler. Hani hiç bilmiyorum, insanlar ciddiye mi almıyorlar bunu? Çok korkutucuydu, bu ikinci dalga mevzusundan bahsediyorlar. Hakikaten olmaması işten bile değil yani. Bu bir gevşeme var sanırım herkeste artık. Yani evet, insanlar bence çok sıkıldılar. Ama tabii içeride kalmak, evde kalmak hala geçerli. Bizim için Tabii, ihtiyaç yani bu. hiçbir şey değişmiş değil yani. Evet, yani rakamlar, veriler olumlu yönde, insanların lehine doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani iyileşen hasta sayıları, diliyoruz, umuyoruz yani vefat eden hasta hiç olmasın, hiç kimseye bir şey olmasın, ama yani bilmiyorum, hani çok kolay kurtulabileceğimiz bir şey değil bu ve çok hakikaten insanların ciddiye alması lazım. Aynen. Biz buradan tedbiri elden bırakmamaya devam edin. En azından dışarı çıkıyorsanız da maske, eldiven koşuluna dikkat etmek gerektiğini ben de kendi adıma düşünüyorum. Elif'ciğim, bitirmeden çok geçmiş olsun. Seni böyle görmek gerçekten çok güzel benim adıma. İyileştiğini bilmek ve kesin olarak bir doktorun sana artık tamam maskeyi çıkarabilirsin demesi çok güzel, çok mutlu oldum senin adına. Gerçekten çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Gonca, çok sağ olun. Bu arada videonun altına yorum yapan ve iyi dileklerini gönderen herkese, tüm izleyenlere de ben çok teşekkür ediyorum yürekten. İnşallah gelmiş geçmiş olsun. Herkes de rahatlıkla atlatsın bunu, geçsin. İnşallah. Söyleyeceğim en son. Böyle burnunu çekiyorsun. O neden? Onu da bir açıkla, insanların kafasında bir şey kalmasın. Ben tabii biliyorum da sen de onu söyle. Benim kronik alerjim var. Zaten daha önce de söylemiştim, bir alerjik astım mevzusu da vardı bende. Bu da saman nezlesi. Artık şimdi mevsim dönüşlerinde zamanı geldi. Tamam. Saman nezlesinden
Aman yok yani hastalık yok çok şükür. Tamam, onu da netleştirelim. Çünkü insanlar böyle her detaya soruyorlar. Çok teşekkür ederim. Sana katıldığım bütün sürecini içtenlikle bizim hepimize paylaştığın için, bize umut olduğun için gerçekten hepimizin kafasındaki soru işaretlerini birçoğunu aldın. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm hastalara şifalar diliyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Elif'in sürecini takip eden, güzel yorumlarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederiz. Umarım bütün sorularınızı şimdiye kadar yanıtlayabilmişizdir. Elimizden geldiğince, çünkü videoların altına gelen yorumlara da yer verdik bir önceki videomuzda. Onu da yine şuraya bırakıyorum. Bundan sonra da yine kanalımdaki videolardan haberdar olmak için abone olmayı, desteklerinizi esirgemeyi, yine bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, takip eden diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için, sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.